Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle yine bir soru cevap videosu çekeceğiz. Çok güzel bir soru gelmiş bana. Modern toplumda kadın erkek sürekli birbirini yiyor. İdeal toplumda kadın erkek hukuku nasıl olursa bunlar yaşanmaz. Bir de arkadaşlar, bununla ilintili olarak cevaplamak istediğim insan doğası ile ilgili bir soru vardı. İnsan doğası nedir işte, bunu nasıl tanımlayabiliriz falan diye. Bence insan doğasını evrimsel olarak tanımlayabiliriz. Ama bunu ekonomik bir kalıba dökmeyiz. Çünkü ekonomiden öncesi de var, yani ekonomik olmayan bir doğamız da var. E, insan üzerine, ideal toplum üzerine konuşacaksak eğer, insan üzerine öncelikle bir konuşmamız gerektiğini düşündüm. Çünkü insanın idealleri dediği şey aslında kendi alma arzusu. Yani bu dünyadaki kendine yönelik olan, kendisini mutlu eden ve ona haz yaşatan şeylerdir yani. İnsanı motive eden, bu hayatta tutan her saniye, her dakika insan nefes alırken dahi kendi çıkarlarını düşünür. Ve insan olmadan önce bir maymunken, bir memeliyken, bir balık türü bir canlıyken ya da bakteriyken de böyledir aslında. Hep sürekli kendi organizma çıkarlarını düşünür. Ve bir tek canlı olarak evrimleştiği formundan bir kopuş yaşamaya başlar. Yani insan birlikten bireyliğe doğru evrimleşmiş bir canlıdır. Kadın ve erkek diye tanımladığımız şey de aslında bir bölünmüşlüğe dairdir. Yani bu manevi de olabilir, fiziksel olarak da bölünebilir ve birbirinden farklılaşan iki insan türü karşımıza çıkar ve ikisinin cinsiyetleri olsun, hormonları olsun ve doğadaki görevleri bakımından olsun bir ayrışma yaşadığını biz görürüz. İdeal olan bugüne kadar dünyada hiçbir zaman vuku bulmamıştır. Ve kişi kendi benliğini her şeyden üste koymaya devam ettikçe de bireyler arasındaki çatışmalar da hiçbir zaman dinmeyecektir. İnsan doğası meselesine gelirsek, insan özünde iyi ve kötü denebilecek bir varlık değil. Belki kötü denebilir bugünkü anlayışımızla, ama bugüne kadar onu hayatta tutan içgüdüler de bu özelliklerinden dolayı gerçekleşmiştir. Ve insan en temelde bencildir ve bugünkü dünyada olanakları o kadar çok fazla olmuştur ki artık birbirine ihtiyacı da çok azalmıştır. Nasıl denebilir buna? Bugünkü topluma baktığımız zaman, yani kapitalist topluma baktığımız zaman inanılmaz bir haz yaşayabilmektedir insan. Ve istediği hemen her şeye ulaşabilmektedir. Bir petrol uygarlığında yaşamaktadır aslında insan. Plastikle artık çok kolay bir şekilde tabak, çanak, işte her şeyi yapabilmekte. Çok sistematik bir şekilde üretime geçebilmekte. İstediği yere, istediği zamanda bir bilet alıp gidebilmektedir. Yani bir Olimpos tanrısı gibidir artık bugünkü insan. Ve eski naturalistik özünden de bir o kadar uzakta kalmıştır. Bir farklılaşma yaşamıştır. Yani milyonlarca yıllık doğasına bir farklılaşma yaşamıştır insan. Ve bunun da sancısını çekmektedir. Dünkü doğasıyla baltayı icat edip de ormanları, bakir ormanları tarlaya çevirmeden önceki doğasıyla bir çelişme yaşamaktadır. Ama ideal olanın da bu olup olmadığı şüphe konusudur. Sonuçta bundan önceki, yani bu tarım öncesi toplumda da muhtemelen çeşitli sorunlar, sıkıntılar vardı. Ve hiçbir zaman da yok olmuş sayılmaz. Yani insanın acısı daima büyümektedir. Ama konforu da büyümektedir. Acısıyla birlikte konforu da büyümektedir. Aslında insan bir sancı halindedir. Ve bu sancısı da ne yaparsa yapsın geçmeyecektir. Çünkü bu dünyaya kendi isteğiyle, iradesiyle gelmemiştir. Ve bu dünyadaki varlığı da aslında kendi iradesinin bir sonucu değildir. Burada sadece bir irade kazanmaya çalışmaktadır. Ama rahimden
çıkıp, anne karnından çıkıp da toprağın rahimine, yani mezara tekrar girmesini asla engelleyemeyecek bir canlıdır. Yani insanın aslında baktığımız zaman tüm sancısı doğumuyla başlamıştır ve insan doğduğu günden öldüğü güne kadar türlü sancılar içerisinde psikolojisi, işte bedeni bir değişime uğramaktadır. İdeal toplum bütün filozofların, bütün dinlerin hedeflediği yerdir. Altın çağı, bütün hazlardan artık azade olmuş, kamil insan boyutuna erişmiş bir insan yaratma tutkusu. Bütün düzen getirme arayışında olan dinlerin, ideolojilerin temel motivasyonu olmuştur. Fakat bu motivasyona hiçbir zaman insan bence ulaşamayacaktır. Ne kadar çok çabalarsa çabalasın, ne kadar büyük teknolojiler kurarsa kursun, ne kadar adaletli bir sistem yaratmış olursa olsun, bence insanın en başta kendi özüyle çatışması sürecektir. Ve ister gelecekte olsun, isterse de bugün, insan eğer bir huzura, bir dinamiğe erişmek istiyorsa, öncelikle kendi içerisinde bir hesaplaşmaya gitmelidir ve kendi kötü özüyle yüzleşmelidir. Yani egoist özüyle yüzleşmelidir. Bu kolay bir şey değil. Yani insanın tüm adımlarını kendi çıkarlarına göre belirlediğini fark etmesi, iyiyken bile, hani güzel bir iş yaparken bile aslında içerisindeki o güzel duyguları arzuladığını fark etmesi gerçekten güç bir durum. Çünkü insanın buna tekrar buna dair yaratabileceği şeylerin sınırı çok az ve kendi başına bunu yapabilmesi de çok zor. Bu farkındalığa bir kişi erişmiş olsa bile bunun yerine ne koyacağını bilemeyebilir. Şimdi biz kadın ve erkekler diyoruz. Ama kadın ve erkekler derken bile anlayamıyoruz yani birbirimizi hiçbir şekilde. İsterse güzel bir evlilik yapmış, yaşamış olsun insanlar. İsterse çok zengin, çok yakışıklı, güzel bir çift bile olsa, yani her şey mükemmel olsa bile insanların mutlu olamadıklarını görüyoruz. Çünkü mutluluk en temelde her şey mükemmel olmasına dayanmıyor bana kalırsa. İnsanın kendinin farkında olmasına ve karşısındakini küçük dokunuşlarla belki de uyandırmasına ya da kendine yoldaş kılmasına dayanıyor. Yani en mutlu çiftler bile çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Gün geliyor birbirlerine çok yabancıymış gibi olabiliyor, birbirine çok aşık olan insanlar. Yani bu dünyadaki her şeyin bir sınırı var, her şeyin bir süresi var. İdeal olan diye bir şey yok, hiçbir zamanda olmadı. Doğada insanlar yaşarlarken çok eşliydiler ve ortalama ömürleri de bundan çok daha kısaydı. 35 yaşlarında falan. Çoğu insan enfeksiyonlardan, ağrılardan, diş ağrılarından falan ölüyorlardı. İdeal olan yaşama gelirsek arkadaşlar, bence ideal diye bir şey olamaz. Yani insanın kendi hazlarına göre bir şeyleri şekillendirmeye çalışması genelde hüsranla sonuçlanır. Yani insan asla o tam olmuş insan olmaya, tam güzel bir aile kurmuş olmaya erişemeyecektir. Her zaman bir sorun olacaktır. Çocuklardan sorun çıkacaktır. Ne bileyim, eşler birbirine bir süre sonra soğuyacaktır. Çeşitli maddi sorunlar falan filan, böyle bir sürü bela başlarına gelecektir. Hukuk dediniz. Yani hukuk nedir? Kadın ve erkek arasındaki hukuka gelirsek, sevgidir yani. Sevgi olması gerekir. Başka bir şeye gerek yoktur. Ama bu sevgi bencilce bir sevgi olmamalıdır. Yani insanın çevresini kendisiyle birlikte değiştirebildiği ve ona kendi alma arzusundan, egosundan ayrı bir biçim verebildiği, yer yer kaotik,
bir sistematiğin olması gerekir. Yani doğayla uyumlu olması gerekir. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ve doğada da baktığımız zaman yıldırımlar, şimşekler, kasırgalar, karlar, buzlar, çok sıcak havalar karşımıza çıkar. Yeşillikler, sararan otlar, yaşam ve ölüm ortaya çıkar. Bütün bunların aslında öncelikle bir insanın kendi içerisinde buradan geldiğini, bu çiçeklerin içinden geldiğini anlaması gerekir. Yani bu börtü böceğin dinamiğini kavraması gerekir. Bana kalırsa tüm yaşamını bu kaotikliğin içerisindeki bu cümbüşteki bu ahengi anlayabilmesinden tanımlayabilir. Yani bunu anladığı zaman bir insan olmuş olur. Ve kadın ve erkek arasındaki hukuk doğada çok keskin, net ve anlaşılırdır. Bunun bir erkeğin ya da kadının tanımlamaya mecali yoktur. İstediği kadar tanımlasın, istediği kadar ideal olanı yaratsın. Asla ve asla ideal hukuku asla yaratamayacaktır. Evet, eşitliği kuracaktır ama kadın ve erkek eşit olduğunda kadın daha üstün olacaktır. Erkek bahşetmiş olacak eşitliği ama o eşitlik hiçbir zaman sağlanmayacak. Bunun çatışması devam edecek. Biraz karmaşık oldu değil mi söylediğim şey? Kadın erkekten daha üstün olacak. Ama öyle olacak gerçekten. Çünkü erkeği annesi biçimlendirmiştir değil mi? Bu eşitlik anında erkek her zaman daha aciz bir konuma gelecek. Demek ki eşitliğe değil, belli bir uyuma ihtiyaç duyuyoruz. Yani bunu tabii ki de kadınları aşağıda tutalım bazında söylemiyorum asla. Ama işte bu egoizmimizi nasıl ıslah ederiz? Nasıl kendimizi ve kurduğumuz bu düzenek içerisinde yarattığımız bu çarpıklığı sonlandırır? Kamil insan, yani üstün insan boyutuna nereden geçerek gelebiliriz? Esas soru da belki de bu. Yani bir hukuktan bahsediyorsak ve bu hukuk doğanın üstünde sanrısı yaratıyorsa ideal olabilmesi için, yani herkese bir mutluluk verebilmesi için insanın bölünmüşlük hissini, o evrimsel ya da yaratılış bazında ikiye bölünmüşlük hissini ortadan kaldıran, birleşmeyi sağlamlaştıran bir hukuk olması gerekir ve bu hukukun da herhangi bir kurala değil, kişinin kendi kendine koyduğu kurallara ve kendi kötülüğünü fark ettiği, kendi egoizmini fark ettiği, kendi istençlerini fark ettiği ve bunları ıslah edebildiği bir koşula dayanır. İdeal bir düzen asla kurulamaz ama ideal bir insana doğru evrim yaratılabilir gerçekten de. Ama bunun yolları birazcık tartışmalıdır. Yani matematiği, fiziği, pozitif bilimleri içerisine katan bir sistematikle olmaz yani bu iş. Aslında biraz da felsefeye ve teolojiye, mitolojiye yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü insanın bilinç düzeyiyle arka beynindeki düzeneği arasında belli bir uyumu yakalamak gerekiyor. Ve ikisi arasındaki denge bana kalırsa barışçıl ve eşitlikçi, uyumlu bir toplumu ve o toplumun hukukunu da yaratabilir. İnsan doğası hakkında birçok şey söylediğimi düşünüyorum. Ve bunların hiçbirisi kapitalizmle, liberalizmle, sosyalizmle
veya nasyonalizmle ilgili değil arkadaşlar. Bunları da peşin peşin söylüyorum. Çünkü insanın bencil doğası her zaman için en üste çıkmak manasına gelmeyebilir. Ve insan veriyorken bile, yani insan aşağıda kalıyorken bile bir lütuf olarak bunu verdiğinde bile egoistçe, yani kendisini başka bir yerden üste çıkartan bir tutuma geçiyor olabilir. Bu sorunun tam cevabı mı bu bilmiyorum ama kadını ve erkeği idealize etmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin doğası, herkesin genetiği, herkesin toplumsal koşulu birbirinden çok farklı ve herkese uyumlu olan bir eş ya da bir aile yapısı herkes için farklı farklı olabilir. Bu yüzden kişiler arasındaki uyum da özel bir koşula bağlıdır. Çünkü en eski, diyalektiğin en eski yasası bir derede iki defa yıkanılmaz ve her koşul kendine özel bir tanıma sahiptir. Benim için ideal olan senin için ideal olmayabilir. Benim için ideal olan yanımdaki kadın için ideal olmayabilir. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel sorular sormaya devam edin. Ben de üzerine biraz düşünmüş oluyorum bu tür şeylerin. Eğer yeterli gelmediyse bu sorunun cevabı, başka sorular sorabilirsin bununla ilgili. İstersen de aynı soruyu ben sormuştum, İşte şu diye ekleyip beni yanıtlayabilirsin her şekilde. Çünkü bu kanalı güzel bir hale getirmek istiyorum. Soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü abonelere de ihtiyacım var. Görüşmek üzere.